Merhaba sevgili balıklar. 2024 Ağustos burç yorumlarıyla beraberiz. Evet, Ağustos biraz zor ama şöyle büyük olayların olmadığı ama ufak tefek aksiliklerin, gecikmelerin, yanılgıların olduğu bir ay. Merkür geri harekette ve bu Merkür gerçekten sert bir geri harekette bulunuyor. Hatta ayın 4'ünde geri hareketine başlayacak ama 10-15 gün öncesinden tüm dünyada etkileri gözüktü. Biliyorsunuz bir mavi ekran oldu. Bazı bankalar ve hava yollarının da sistemleri tüm dünyada çalışmadığı günler oldu. Ben de kendi adıma açıkçası bu Merkür gerilemesini gördüğünüz üzere denememe rağmen defalarca kendimi çekmeden gerçekleştiriyorum. Gerçekten zor. Şimdi ayın 4'ünde sevgili balıklar bir yeni ayla başlıyoruz. Bu yeni ay sizin iş hayatınızı, gündelik hayatınızı ve sağlığınızı anlatan alanda yeni ay günü de Merkür resmi olarak geri hareketine başlıyor aslında. Ve burada da yeni ay yeni bir gelişme demektir. Yeni bir kapının açılması iş hayatı ile ilgili demektir. Ancak Merkür gerilemesi olduğu için bu kuvvetle muhtemel eskiden açılmayan bir kapının açılması olabilir. Eskiyle bağlantılı, geçmişle bağlantılı olabilir ya da yeni açılacak olan kapıda bazı aksiliklerin ve gecikmelerin de olabileceğini anlatıyor. Burada sağlık konunuza da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Venüs de burada 29 derecede ayın 4'ünde sağlık konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Bu sıcaklar ve şeyler güneş çünkü aslanda yakar adamı sizi de etkileyebilir. O yüzden dikkatli olun lütfen. Evet, ayın yine 4'ünde Venüs Başak Burcu'na ilerleyerek ikili ilişkilerinizi anlatan alana, iş ortaklığınızı anlatan alana, evliliğinizi anlatan alana giriyor. Biraz burada evlilikle ilgili yani evli olduğunuz kişiyle ilgili veya uzun soluklu ilişkide olduğunuz kişiyle ilgili bazı gerginlikler, eskiden açılmış olan bazı eskiden olan sorunların tekrar gündeme gelmesi gibi konular söz konusu olabilir. Hatta ayın 7'sinde Venüs ve Merkür ikisi beraber olacağı için 7. evinizde karşı tarafla bir diyalog içerisine gireceğinizi ama burada eski konuların gündemde olacağını, bunu çözmeye çalışacağınızı fakat biraz da Uranüs'ün zorlu etkileriyle de burada çok böyle istediğiniz etkiyi yaratamayacağınızı söyleyebilirim sevgili balıklar. Ayın 7'sindeyi söyledik. Sonra ayın 13'ünde bir Jüpiter ve Mars'ın yan yana oluşu var. Burası sizin yuva alanınızda. Burada evde her ne kadar Jüpiter sizi Haziran'dan beri rahat ettiriyor ve koruyorsa da bu sefer Satürn de burcunuzda olduğu için evde bazı böyle yapmak istediğiniz yenileme, tadilat ve benzeri varsa buralarda gecikmeler, buralarda sıkıntılar, yani yeniden bir yapılandırma çalışmanız varsa yuvayla ilgili, evle ilgili biraz bunun gecikeceğini, sıkıntılar ve aksilikler olabileceğini den bahsediyor. Yani bu tür yeni hiçbir şey yapmamanız gereken bir ay yani öyle söyleyeyim. Eskileri de çözerken bile gecikmeler yaşanabilir. Bu yuvayla da ilgili olur sevgili balıklar. Sonra ayın 15'inde Merkür Aslan Burcu'na geri gelecek. Geri hareketiyle Başak'taydı biliyorsunuz. Aslan Burcu'nda Merkür geri hareketine devam ediyor. Bu iş hayatınızı anlatan bir alan. Gerçekten bir de kendi evi Merkür'ün burada çok sorun çıkartır. Yani işle ilgili uğraşın, didinin gerçekten zor olacaktır. Hatta burada bir karar aşaması olabilir ayın 19'undaki dolunayda. Çünkü Kova burcunun son derecelerinde 27 derecesinde olan bir dolunay burada. Hem sağlık anlamında dikkat etmeniz gerekiyor hem de iş hayatında bir karar verme ve o karar doğrultusunda ilerleme.
Bu eskiden gelen bir sorunla ilgili. Bunu kapatma, yani bu sorunu tamamlama durumu da e, olabilir. Eskiden görmezden geldiğiniz bir sorun olan bir şeyin daha görünür olup bir karar vermeniz gerektiğini de anlatıyor olabilir. Bu arada Venüs ve Mars da sert açılı olacağı için bu Venüs Mars'ın sert açısı da ayın 22'sinde, aile ve eşin de bu konuda size destek olmak yerine biraz zorlayacağını, belki bu konularda onlardan yeterli desteği göremeyeceğinizden de bahsediyor. Güneş 22'sinde ikili ilişkilerinizi, aile, iş ortağı, uzun soluklu ilişkide olduğunuz kişiyi anlatan alana geliyor. Ancak burada da bir aylık bir yolculuğu, yani Başak Burcu'nda bir aylık yolculuğuna başlayacak. Fakat bu esnada da Satürn sizin burcunuzda olduğu için, Satürn'le de karşılaşacağı için özellikle ayın 22'sinden sonra ikili ilişkileriniz, evliliğiniz ve iş ortaklığınızın sınanacağı, sizin bu konuda zorlanacağınız bir dönem sizi bekliyor, gözüküyor. Bu ay inanın burçlar içerisinde bunu en zor yaşayan burçlardan biri siz olacaksınız. Bu Merkür gerilemesini ve bu o süreci. O yüzden biraz sakin kalmanızda fayda var. 2025'te Satürn'ün çıkmasıyla zaten biraz daha rahat edersiniz sevgili balıklar. Evet, sonra 28'inde ise, ayın 28'inde Merkür gerilemesi duruyor. Merkür gerilemesi duruyor, ancak Merkür gerilemesi dursa dahi bir hafta 10 gün kadar gölgeli hali devam edecek sevgili balıklar. O yüzden yine ben yenilik yapmamanız gerektiğinden bahsedebilirim. Sağlık konularına yine bu süreçte de dikkat edin derim size. Ve Venüs teraziye geçecek ayın 29'unda. Geçmeden hemen önce de Başak Burcu'nun 29 derecesinde Neptün'le karşı karşıya. Şimdi bu karşı taraflı olan ilişkinizde birbirinizi yanıltma durumunuz olabilir veya karşı taraf sizi yanıltma eğiliminde olabilir. O yüzden ne konuşursanız konuşun, ayın 29'undan sonra daha rahat edeceğinizi söyleyebilirim. Yani o karşıt açı bitecek. Venüs teraziye girdikten sonra ancak bu ikili ilişkinizle ilgili biraz daha rahat edersiniz. Burada maddi konularınızla ilgili hemen bir getiri var. Yani Eylül başında Venüs Plüto üçgeniyle başkalarından maddi anlamda destek alabileceğinizi de anlatıyor. Bu ay sizler için diğer burçlara göre biraz daha zor bir ay. Onu öncelikle söyleyeyim size. O yüzden dikkatli olun, sağlığınıza dikkat edin. Gecikmeler mutlaka olacak, organizasyonel bozukluklar mutlaka olacak. Ama bunlarla hiç kendinizi üzmeyin. Merkür küçüktür, mide bulandırır. Bu ayı da öyle düşünün. Küçük küçük olaylar sadece böyle midenizi bulandıracak ama sonuçta her şey olacağına ve sizin hayrınıza göre olacağına eminim sevgili balıklar. Evet, hepinize güzel bir ay diliyorum. Yolunuz açık ve keyifli olsun.